Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün omega 3 ekmek yapacağız. Bir sağlık deposu, sindirim deposu diyorum. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 2 su bardağı, toplamda 2 su bardağı tohum kullanacağız. 1 su bardağı chia tohumu, yarım su bardağı keten tohumu, yarım su bardağı kinoa ve 1 yemek kaşığı da karnıyarık otumuzu, hepsini iyice güzelce bir karıştıralım. Şimdi bu karışımın üzerine 3 su bardağı ılık suyumuzu döküp iyice bir karıştıralım. Ben tam ölçülerini de açıklama bölümüne yazacağım ama tohumları zevkinize göre de dengeleyebilirsiniz. 3 su bardağı ılık suyumuzu ekledik. Şöyle bir karıştıralım. 20 dakika tezgahta bu şekilde bekletelim. 20 dakikanın sonunda sevgili arkadaşlarım, bu tohumların özelliği jel kıvamını alacak. Yani suyu depoluyorlar. Bakın hemen size göstereyim. 20 dakika geçince bildiğimiz jel olmuş bir kıvama geldiler. Yani bütün vitaminleri, her şey şimdi bu jelin içerisinde hapsoldu. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu jelli tohumu yoğurma kasemize döküyoruz. Gördüğünüz gibi detaylı çekim yapıyorum ki nasıl jel olduğunu da fark edin. Üzerine 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz ve 1 pakette toz mayamızı veya yarım paket yaş mayamızı ilave edelim. 1 su bardağı ılık su ve hepsini güzelce karıştırıyoruz. Yani mayamız, suyumuz, tuz hepsi güzelce bir karışmış ve mayamız da tamamen erimiş olsun. Bu arada jeli 1 su bardağı suyla bir tık açmış olduk. Şimdi sevgili arkadaşlarım, daha da zenginleştirmek için mineraller açısından 1 su bardağı siyez unu veya tam buğday unu da ilave edebilirsiniz. Ve unumuzu da ilave edip güzelce karıştırmaya başlayalım. Toplam un miktarımız 5, maksimum 5,5 su bardağı kadar. Lütfen dikkatli ekleyin. Her unun sıvıyı çekmesi farklıdır. Siz bardak bardak ilave edip o şekilde karıştırın. Yani birden eklemeyin çünkü jelli bir sıvı olduğu için çok çabuk kıvam alacaktır. Şöyle bir tahta kaşıkla karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tamamen toplanmış oldu. Bu ekmeğimizin bir diğer özelliği, yoğurmayacağız. Sadece karıştıracağız. Güzelce bir karıştırın. Yani un tamamen her tarafa bulaşmış ve hiç unlu kısım kalmamış olsun. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle gösteriyorum size. Sadece karıştırdık. Hiç elimizi hamura değmedik. Oldukça cıvık, hafif akışkan bir hamurumuz var. İstediğimiz kıvam buydu. Şimdi bir hamur kartıyla kıyısını, köşesini güzelce toparlayalım. Bu arada hemen bir bilgi daha vereyim. Kullanacağınız hamur kartını alırken böyle bir tarafı verev olursa işiniz çok daha kolay olur. Yani bir tarafı böyle hafif yuvarlanmış. Bakın şöyle çok kolay bir şekilde leğeninizi temizleyebilirsiniz. Hamurumuzun kıyısını, köşesini güzelce toparladıktan sonra yarım su bardağı zeytinyağımız var. Ben zeytinyağı kullandım. Varsa kullanın, yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Zeytinyağımızdan dikkatli bir şekilde sadece kenarlarına güzelce akıtarak, yani sadece kenar kısımlarına kapağını kapatıp 20 dakika bekletelim. Ve 20 dakikanın sonunda elimi o kenarlara dökmüş olduğum zeytinyağına batırarak elimi yağlıyorum ve ilk katlama işlemimizi yapalım. Siz katlayın, yani elinizle böyle katladıkça hamur homojen bir kıvam alıyor zaten. Şöyle bir kaldırıyorum, zeytinyağının altına da değmesi için. Çok güzel bir kıvamını hafiften almaya başladı. Belki dikkatiniz çekiyordur. Çünkü bir hamur bekledikçe gluten kendini salar ve çok güzel bir kıvam alır. Katlama işlemimizi yaptık, kapattık. 20 dakika daha dinlendirelim. 20 dakikanın sonunda tekrar son katlama, yani toplamda 2 katlama yapacağız. Ama ben bu süreyi 20 dakika diyorum da yarım saat de olur, 40 dakika da olur. Yani işiniz var. Yarım saat sonra katlayın. Önemli olan 2 defa katlayıp mayalanmaya bırakalım. Bakın sevgili arkadaşlarım, şu ikinci katlamada hamur gayet güzel, tamamen kalkıyor ve kendini tutuyor. Yani öyle parçalanmıyor videonun ilk başındaki gibi. Çünkü istediğimiz kıvamı aldı. Yine tekrar güzelce bir katlama işlemi uyguluyorum. Bu ikinci katlamamız
Kapağını kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık 45-50 dakika. Bu arada bir yağlı kağıdı da fırın tepsime dizerek hazırlıyorum. 2 tepsi ekmeğimiz çıkacak vermiş olduğum bu tariften. Ve 45-50 dakikanın sonunda bakın sevgili arkadaşlarım, şahane bir şekilde hamurumuzun mayası geldi. Çok nefis bir hamur. Şimdi bezelemek için yarım su bardağı zeytinyağımız vardı. Onun bir kısmını böyle bir tabağa dökelim. Elimizi güzelce yağlayalım ve yağlamış olduğumuz elimizle hamurumuzdan bezeleri koparıp o zeytinyağının üzerine bırakıp katlayarak beze yapalım. Bu kadar basit. Yapımı çok güzel, çalışması çok pratik. Ben bu ekmeği Almanya'ya gittiğimde torunlarım için yapmıştım. Ve Instagram'dan o kadar çok tarifi lütfen YouTube'a detaylı verin. Bu sağlıklı ekmeği biz de yapmak istiyoruz denilince bugün YouTube için de sizlere çekim hazırladım. Bütün ekmekleri bakın aynı şekilde elimle koparıyorum. Büyüklüğü tamamen size kalmıştır. Ben göz kararı kopardım ve yağlamış olduğum tabağı alıp katlayarak tepsiye dizdim. Ve vermiş olduğum bu tariften tam 2 tepsi omega 3 ekmeğimiz çıktı. Hepsini tepsiye dizdikten sonra şöyle bir 25-30 dakika tepsi mayası için dinlendirdim. Bakın sevgili arkadaşlarım tekrar kabardı. Şimdi üzerine bir fısfısla suyu sıkıp önceden ısınmış alt üst ayar 210 derecede 35-40 dakika pişmeye gönderdim. Tekrar söylüyorum, kızgın bir fırın olacak, 210 derece fansız ayar. Ve yaklaşık 35 dakikanın sonunda güzelliklerimiz mis kokular içinde böyle daha da kabararak fırından çıktı. Bakın sevgili arkadaşlarım, yani bir ekmek demek buna olmuyor bence. Çok sağlıklı, çok güzel bir ekmek. Hemen fırına diğer tepsiyi verdim ve bu taze çıkmış ekmeklerimizi de size şöyle bir gösterip hemen terlememesi için teli alıyorum. Yani içinde o kadar değerli tohumlar var ki ben açıklama bölümüne de tohumların faydasını biraz sonra doku testinde de anlatacağım. İlk tepsimizi tele aldım. Bu arada ikinci tepsimiz de pişmişti. Hemen onu da tele transfer ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, karnıyarık otu, Flözamen diye geçiyor Almanca'da. Çok faydalıdır. Sindirim sisteminiz için tok tutmak açısından içinde 1 yemek kaşığı da onu kullandık. Gerçekten muazzam bir ekmek. Yediğinizde hem çok tok tutuyor, hem çok lezzetli, hem çok sağlıklı. Hemen sunum için hazırladım. Şöyle size bir gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Son derece sağlıklı, oldukça vitaminli, yani mineralleri olan omega 3, sindirim sisteminizi kolaylaştıran ve aynı zamanda çok lezzetli bir ekmektir. Yumuşaklığını görüyorsunuz, bildiğimiz pamuk gibi. Hemen şöyle size bir bölüp göstermek isterim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, içindeki tahıllar jel kıvamını aldığı için ekmeğinizin dokusu bildiğiniz o kuru kuru ekmekler gibi de olmuyor. Son derece nemli, çok güzel. Şöyle bir de bıçakla kestim ki tam detaylı göstermek için. Pandispanya mı desem, kek mi desem, çok güzel bir ekmektir. Yapın, atın buzluğa, istediğiniz zaman çıkarıp servis edin. Sevgili arkadaşlarım, şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. YouTube lütfen bu kelimeleri kullan dediği için kullanıyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere, hoşça kalın.